Oyunu çok severim ben. Yani biraz yaramazlık yaparım. Sevgili Hüsamettin Koçan Hoca'nın kurduğu Baksı Müzesi uzun yıllardır buradaki sanat hayatına devam ediyor. Pek çok da güzel sergi gerçekleştiriliyor ve bu kez biz buraya aslında İrfan Önürmen'in kapsam dışı sergisini açmak için geldik. İrfan Önürmen'in buradaki kapsam dışı sergisi 22 Temmuz'a kadar devam edecek. Yolunuzun Bayburt'a düşmesi için çok önemli bir sebebiniz var. Çünkü kapsam dışı sergisi çok güzel. Çok böyle derli toplu, derdini anlatan ve müzenin o yüksek duvarlarında da karşılığını bulmuş ve çok da iyi sergilenmiş bir sergi diyebilirim. Haydi şimdi kapsam dışı sergisini birlikte gezelim. İrfan Önürmen'in kendisinden dinleyelim. Yani Neşet Günal'ın figürü mü, Neşe Erdoğan figürü mü, benim figürüm nasıl olacak? Yani ben bunu nasıl, nereye koyacağım? Yani ben yaşam içinde nerede duruyorum ve karşımdaki insanı nasıl görüyorum? Onu nasıl yorumlayacağım? Onunla ilgili bir takım sorular oluşmaya başlamıştı. Mizacını ve yaramazlıklarını da şöyle aktarıyor İrfan Önürmen. Tabii benim mizacım biraz böyle oyunu çok severim ben. Yani biraz yaramazlık yaparım yani. Biraz çizginin dışına çıkmak da istedim yani öyle o zaman da. Ama sanatçılık da biraz öyle bir şey değil mi? Aslında öyle bir şey tabii. Sınırları Ama onu zorlamak. biraz o kanatları, akademiler tabii yapıları gereği o kanatları kırmak üzere biraz. Önce sen bunu bir öğren, değil mi? Evet, uslu bir öğrenci olacaksın. Biraz yaramaz öğrenci olmakta fayda varmış yani o şeyde. Dolayısıyla denemeler, figürle ilgili denemeler. Ben zaten şunu anlamıştım kısa sürede. Ben karşımda modelin resmini yapamıyorum. Hayata girip bir kahvehane, balıkçılar, pazar yeri onları gözlemleyip bir resim yapamıyorum. Yani bana uygun değil. Ama mesela Neşe Erdoğan yapıyor. Vapurdaki kız onu çok ilgilendiriyor mesela. Onun hali, saçın bukleliği falan, elbisesinin puantileri falan ilgileniyor. Onlardan bir sonuç çıkarıyor. Ama ben bakıyorum o sonucu alamıyorum. Yani o beni hiç ilgilendirmiyor. Ben şunu fark ettim. Tabii o dönemde sürekli gazete küpürleri kestiğini fark ettim ben. Yani o sürekli biriktiriyorum. Oturan figürler yok, ayakta figürler, trafik kazası fotoğrafları yok, deprem fotoğrafları yok. Aklınıza gelebilecek her türlü fotoğrafları dosya biriktirmeye başladım. Ben bunları niye biriktiriyorum? Ben dedim ki demek ki ben figürü hayatın içinden değil, medyanın içinden izliyorum. Yani oradan onun izini oradan sürüyorum. Benim için medyadaki figür. Sonra onun üzerine biraz kafa yormaya başladım ve oradaki o dokümanları, oradaki o arşivleri kullanmaya başladım. Hem resimlerimde kullanmaya başladım. Direkt olarak kullanıyorum ben resimlerde. Sonra tabii o arşivler bende şeyler de oluşturmaya başladı. Arşiv serisi adını verdiğim enstalasyonlar yaptım ben daha sonra. O da ayrı bir konu tabii. Evet. Yani o da ayrı uzun bir konu. Ama kısaca o küpürler, o birikmiş gazete blokları enstalasyonlara dönüştü. Arşiv, aileye mahsustur, ölüm eşittir ölüm, terör fabrikası, Bağdat Müzesi, Panik gibi böyle 7 tane enstalasyon yaptım. O benim için bir damar oluşturdu, o enstalasyonlar. Ama ben bir yandan da resim yapıyorum. Yani resimden kopamıyorum. Yani resim yapmak istiyorum. Fakat resmin yüzeyi bende hep bir sorundur. Yani tuval, 2 boyutlu bir illüzyon, bir resimsel imge yaratmak, boyayla o derinlik duygusunu yaratmak hep bende bir soru bu bende. Fakat bu arada ben tabii şeylere bakıyorum. Yani dünyada neler yapılıyor. Rauschenberg görüyorum tabii reprodüksiyonlardan. Sigmar Polke var, çok önemli bir sanatçı. Ne bileyim David Selly var. O zamanlar çok ilgilenirdik. Larry Rivers diye bir tane Amerikalı sanatçı vardı. Ondaki o aradılık beni çok ilgimi çekmeye başlamıştı. Yani ne soyut ne somut. Yani figür var ama figür yok gibi. Böyle arada hali enteresan gelmeye başladı. Benim tam sevdiğim bir tat. Öyle bir şey. Sonra bu şeyler, bu bakış bende oluşturdu. Böyle figürle ilgili yeni denemeler, yeni şeyler. Kolaj mesela tekrar önüme aldım, yani tezgaha koydum. Kolajlar oluşturmaya başladım. Malzemeye karşı bir refleks oluşturduğumu fark ettim ben. Malzemeyi çok seviyorum. Kendi alternatiflerimi oluşturmaya başladım ben resimde bir de. Kolaj yapıyorum bir yandan resmi sadece silüetlerle yapmaya başladım bir dönem. Onlara izdüşümler adını vermiştim. İzdüşümler böyle üst üste katmanlar halinde gelen figürlerdi. O bende bir açılım oluşturdu. Fakat orada çok durmadım. Mesela Francis Bacon'ı keşfettim. Francis Bacon birdenbire tanımlı figürü yok ettiğini fark ettim. Yani akademide
atölyede öğretilen figür birdenbire yok oldu. İşte kadın figürün cinsiyeti belli değil, kimliği, ulusu vesaire üzerine giydiği o tanımlar yok. Ama başka bir şey oluşmaya başlamış orada. O benim ilgimi çekti. Biraz oraya girdim. Bunların hepsi bende birleştiler belli bir süre sonra. Sonra benim figürüm giderek tanımsız bir figür haline dönüşmeye başladı. Yani üzerine yüklendiği figürün, yani insanın üzerine yüklendiği o ne derler işte simgeler neyse işte kravatı, kadınsa kadını, işte işçi ise işçi tulumu, o tip şeylerin hepsi yok oldu benim resmimde. Kimliksiz ve cinsiyetsiz bir halde cinsiyetsiz karşımıza. bir hale geldi ve ben sonra bu giderek ben onu olarak söylüyorum şimdi demin ruhsal durumdan bahsettiniz ya. Ben benim figürümde de o ruhsal imgeye dönüşmeye başladı silüetler. Ben biraz özetleyerek anlatmaya çalışıyorum tabii böyle o serüveni. Bu giderek bu figür bende böyle şeysiz, hatta eti yok, kemiği yok. Yani o derece, çünkü bizim öğretide o çok önemsenir. Yani ten boyamak diye bir marifet vardır yani. Onları falan da ben terk ettim yani böyle. O tip şeyleri. Evet, ona da itirazım Ona vardı. da itirazım oluşmaya başladı. Ya kötüdür demiyorum yani. O ayrı Tabii bir ki, şey. tabii Benim mizacım böyle. Önürmen sanatçı merakını ve denemekten ne kadar keyif aldığını anlatırken aslında bir sanatçının nasıl geliştiğini de aktarıyor. Biraz deneysellik var. Tabii denemeyi çok seviyorum, meraklıyım. İşte onu denemek istiyorum, bunu denemek istiyorum. Acaba oradan nasıl bir sonuç istiyorum, onu görmek istiyorum. Sürekli bir yeni zemin oluşturmak istiyorum kendime. Yani bir şey daha yapayım ki acaba orada mı rahat ederim? Böyle bir huzursuz ruh hali. Bir de boyut katmaya çalışıyorsunuz. Tabii o zaten sonradan. Şimdi bu denemeler böyle yoğun deneme. İşte gazete enstalasyonları yapıyorum, boyalar yapıyorum falan. Kolajlar yapıyorum. Atölyede bir sürü tekstil malzemeleri. Yani işte tüller, danteller, böyle topladığım perdeler falan, böyle iç çamaşırları falan filan böyle atölye dolu. Onlarla kolajlar yapıyorum. Oradaki tüllerdeki şeyi fark ettim ben. Onları bazen boyuyorum böyle. Bir derinlik duygusu var, bir espas. Ressamların en büyük dertlerinden biri espastır sanat tarihinde. Yani resmsel imgeyi nereye, tuval yüzeyinin neresine yerleştireceksiniz? Çok derinlere mi koyacaksınız? Öne mi getireceksiniz? Bununla ilgili çok çeşitli öneriler var zaten yani sanat tarihinde oluyor. Sezan'la birlikte yüzeye doğru gelmeye başlıyor ama çok derinde değil, çok yakında. Biraz bozuluyor. Yüzeye çok yakın ama Picasso tabii vuruyor. Tak diye yüzeye yapıştırıyor espası. Sonraki sanatçılar tabii hatta yüzeyin önüne de bize doğru yapıyorlar, oluşturuyorlar. O resmsel espas artık yüzeyin önünde oluşmaya başlıyor. Onun gibi öneriler. Ben de bir anda böyle bir sorunsal oluşturmuştum kendime. Dedim ya espası ben nereye koymalıyım? Figür bir sorunsal bende. İşte malzeme bir sorunsal, bir de espas bir sorunsal. Bir sürü soru yarattım ben. Tüldeki o derinliği görünce dedim ya enteresan bir şey. Tabii bir küratör Levent Çalıkoğlu bir sergi yapıyorlar bunlar, aykırı işler diye. Burası önemli, yani anlatmak isterim yani böyle bir şey. Levent dedi yani bir aykırı işin var mı atölyende? Ya dedim hocam her yerde var. Hepsi hangisi değil? Aykırı. O mu bu mu falan derken tülleri gösterdim ben. Bak bu da böyle bir şey. Dedi bundan bir tane yapıt yapsana. Ondan sonra bunu sergileyelim böyle bir şey. Tül üzerine bir iş. Tamam dedim. Tabii zaten hemen atladım olayın üzerine. Size de öyle bir cümle gerekiyordu. Bana zaten. öyle bir cümle gerekiyordu. Ondan sonra ben hemen boyayı bir kenara, fırçaları bir kenara koydum. Tuvali attım bir kenara. Kaldı mı ben böyle Tülle baş başa mısınız? Tülle baş başayım ama ben hala ressamım. Duruyorum hala orada. Bütün düşünme ressamca yani öyle diyelim. Çünkü resmin bütün sorunsallarıyla uğraşıyorsunuz. İşte kompozisyon, renk, armoni, şu bu falan her şeyle uğraşıyorsunuz. Figür için içinde tabii yine. Ben bütün o resimde boyayla oluşturmak istediğim espası nereye taşıdım? Tüllerin üzerine taşıdım böyle kat kat. En arkadaki tüle, ondan sonrakini öndeki tüle. Sonra bana yaklaştıkça en öndeki tüle taşıdım. Böyle bir iş koydum. Çok hoşuna gitti herkesin. Yani ben çok heyecanlandım tabii o şeyden. Hemen ben birdenbire atölyedeki bütün tezgahı bir kenara attım. Tül tezgahını kurdum. Böyle benim tül serüveni böyle başladı. Evet. Yani öyle bir Ki zaten sizi de tanımlayan en önemli malzeme tül oldu. malzeme. Şimdi orada şeffaflık var. Şimdi şeffaflık sanat tarihinde var. Benim icat ettiğim bir şey değil.